Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Bugün bütün çiçeklerinize uygulayabileceğiniz ve iyi sonuçlar alabileceğiniz bir tarifim var. Görmek üzere olduğunuz gibi birçok çiçek çeşidim şu anda var. Sizlere genel olarak çiçek bakımında kullanabileceğimiz bir besinden bahsedeceğim. Sizlere öncelikli olarak çiçeklerimi göstermek istiyorum. Birçok çiçek çeşidim var. Gördüğünüz gibi hem kaktüs çeşitlerim var, hem kalanço çiçeğim var, orkidem var, aloe veralarım var, menekşem var, para çiçeğim var ve kurdele çiçeğim var, sıklamen çiçeğim var. Yani genel olarak bütün çiçeklerde kullanabileceğiniz bir tarif. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki besin takviyelerinin kullanma sıklığı çok önemli. Bazen tarif etmiş olduğumuz besinleri kullanırken memnun kalmayabiliyoruz. Bunun ise en büyük nedenlerinden bir tanesi sulama yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Bazen uygulanan metotlar yanlış olduğu için iyi sonuç almayabiliyoruz. Özellikle çiçekleri sularken çiçeğimizin suya ihtiyacı olup olmadığını mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Şimdi çiçeğimizin suya ihtiyacı yokken biz direkt herhangi bir besin takviyesi verdiğimiz zaman eğer bu çiçek hassas bir çiçekse tabii ki iyi bir sonuç fayda etmez. O yüzden mutlaka çiçeğimizin suya ihtiyacı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunu anlamak da zaten çok zor değil. Çiçeğimizi alıp hemen şöyle bir toprağına bakabiliriz. Bakın bu bir menekşe çiçeği mesela. Menekşe çiçeğin sulaması çok önemli. Eğer iyi bir bakım yaptığımız zaman çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Fakat eğer sulama noktasına dikkat etmezsek ne oluyor? Kısa bir süre sonra o besin takviyesi yarardan ziyade ne yapıyor? Çiçeğe daha çok zarar verebiliyor. O yüzden doğru sulama tekniğiyle sulamamız gerekiyor. Çiçek bakımında en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki sulama şekli olduğu gibi bütün çiçeklerin en çok ihtiyaç duyduğu şey kesinlikle gün ışığıdır. Özellikle kısa günlerde, kış günlerinde daha çok sorular geliyor ve herkesin mutlaka takıldığı çiçeklerimizin eskisi gibi çiçek açmadığı ya da büyümediği zaman dilimine giriyoruz. Bunun ise en büyük nedeni tabii ki gün ışığını yeteri miktarda almamalarından kaynaklanıyor. O yüzden kışın mutlaka çiçeklerimizi cam kenarına çok aşırı sıcak olmayan yani gün ışığını alması gerekiyor. Fakat direkt güneş ışığını almaması gerekiyor. Neden kışın cam kenarına koyabiliriz? Çünkü yakıcı bir güneş olmadığı için. Ama yazın bunu size tavsiye etmem. Çünkü yazın çiçeklerimizi pencere kenarına koyduğumuz zaman ve eğer penceremiz aşırı güneş alıyorsa ne oluyor? Çiçeklerimiz hemen 2 gün sonra solmaya başlıyorlar. Çiçeklerini dökmeye başlıyorlar. Çünkü zaten yazın yeterince gün ışığı çok fazla olduğu için çiçeklerimiz pencere kenarında olmayan fakat uzaktan da olsa bir gün ışığıyla ne yapıyorlar? Büyüyebiliyorlar. O yüzden kışın mutlaka gün ışığına dikkat etmemiz gerekiyor. Pencere kenarına koyabilirsiniz. Ben görmüş olduğunuz bütün çiçeklerimi pencere kenarına koyuyorum. Orkidelerimi de özellikle aloe veralarımı mutlaka pencere kenarına koyuyorum. Mesela kaktüsler de aynı şekilde. Kaktüslerin de eğer bakımına, gün ışığına dikkat edersek gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyorlar. Fakat mesela kalanço çiçeği, bakın kalanço çiçeğimde yine bunu ben küçükken almıştım. Size tavsiyem eğer bir çiçek alacaksanız küçükken alın ki sonradan onu büyütmek çok daha kolay oluyor vermiş olduğumuz besin takviyeleriyle. Ve özellikle çiçek alacaksanız mutlaka çiçeksiz yani tomurcukları olabilir ama siz çiçekli bir çiçek aldığınız zaman zaman ile ne oluyor? Kısa bir sürede hemen eve gelince ortam ve ısı değişikliğinden dolayı hemen çiçeklerini dökmeye başlıyor. O yüzden şu şekilde küçük tomurcuklar hatta bundan daha küçük tomurcuklar varken üzerinde çiçek alabilirsiniz. Ben mesela bu çiçeği aldığım zaman üzerinde çok fazla tomurcuk yoktu ve küçücüktü. Bakın görüyorsunuz şu anda gayet güzel büyümeye başladı ve ne yaptı? Çiçeklerini açtım. Kalanço çiçeğimi ben normal salona koyduğum zaman yapraklarının yavaş yavaş böyle büzüştüğünü ve bakın şurada göstermek istiyorum. Renk değiştirmeye başladığını gördüm. O yüzden kalanço çiçeğimi evimin en serin olduğu yere ve bol bol gün ışığı alan bir yere koyunca hemen bakın görüyorsunuz çiçeklerini açmaya başladı. Şu da aynı şekilde bakın hemen çiçeklendi ve hemen boy atıyor. Fakat bu çiçeği siz ortam ısısı yüksek olan ve ışık almayan bir yere koyarsanız ne olacaktır? Zaman ile çiçeklerini dökecektir. Ve şurada hemen size bir kurdela çiçeğimi göstermek istiyorum. Bakın bu çiçeğim de yine çok güzel bir çiçek. Çok seviyorum. Gerçekten görüntüsüyle hem salona yakışan hem de ayrı bir hava katan bir çiçek. Mesela bu çiçek diğer çiçeklere göre çok hassas bir çiçek değil. Evet bunda da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat diğer çiçekler gibi mesela aşırı su verdiğimiz zaman hemen küsüp ya da solacak bir çiçek değil. O yüzden
cinsine göre sulama şekli çok önemli. Mesela kaktüslerimi göstermek istiyorum. Bakın kaktüsler de yine aynı şekilde oda ısısının çok yüksek olduğu bir oda ısısına çok fazla etkilenmiyorlar. Bunu ben Ikea'dan almıştım. Ve Ikea'dan aldığım zaman bakın göstermek istiyorum. Şöyle boyları küçüktü. Fakat vermiş olduğum besin takviyeleriyle çok hızlı bir şekilde büyüdü. Mesela kaktüslerime her türlü besin takviyesini uyguladım. Yani sarımsaklı suyu da denedim. Yumurta suyunu da denedim. Muz kabuğu suyunu da denedim. Diğer yapmış olduğum çiçekleri, yapmış olduğum bütün besinleri kaktüsüme de denedim. Ve kesinlikle hiçbir zararını görmedim. Hatta şurada bakın göstermek istiyorum. Şurada küçük bir yavrusu bile çıkmaya başladı. Kaktüs mesela oda ısısına normal bir şekilde adapte olabilen bir çiçek. Çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz bu çiçeği büyütürken. Ve herhangi bir besin takviyesi verdiğiniz zaman da hemen ne yapmıyor? Bir anormallik göstermiyor. O yüzden seçmiş olduğumuz çiçeğin, evimizde büyütmüş olduğumuz çiçeğin mutlaka özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Hangi çiçek hangi oda ısısını daha çok sever? Daha çok soğukta mı büyür yoksa sıcakta mı büyür? Bu özelliklerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Mesela şunu da göstermek istiyorum. Yine bakın bu da bir kaktüs türü ve bu çok küçükken almıştım. Bir arkadaşım hediye etmişti. Bakın şuradan hem de daha da sağlıklı. Bakın şu daha zayıf iken gövdesi daha da genişleyerek ve daha da çok yaprak çıkarmaya başladı. Buna da yine aynı şekilde özellikle birazdan deneyeceğim tarifi verdim ve çok memnun kaldım. Yine yumurta kabuğu suyunu kullandım. Diğer besin takviyelerinde diğer çiçeklerime uyguladığım gibi muz kabuğu suyu kullandım. Sarımsaklı su kullandım ve kesinlikle hiçbir zararını görmedim. Kaktüsler diğer çiçeklere göre daha dayanıklı. Fakat kaktüslerde de dikkat etmemiz gereken şey mutlaka ve mutlaka gün ışığı alan bir yere koymak gerekiyor. Yani bütün aslında çiçeklerin ortak özellik gün ışığını çok seviyor olmaları. Bakın bu çiçeğimi görüyorsunuz. Bu çiçek de yine Afrika bölgesine ait olan bir çiçek ve bu çiçek mesela diğer çiçekler gibi çok ilgi isteyen bir çiçek değil. Aylarca sulamasak bile çiçeğimiz gördüğünüz gibi gayet canlı kalabiliyor. Fakat çok sık suladığımız zaman ve çok gün ışığı alan bir yere koyduğumuz zaman ne oluyor? Bunun yaprakları büzüşmeye başlıyor ve zaman ile dökülüyor. Bunu ben mesela gün ışığı çok almayan ve hani çok sulamıyorum. Herhangi bir köşeye bırakıp büyümesini bekliyorum. Yani çok da ilgi isteyen bir çiçek değil. Evet, çiçek beslerken mutlaka dikkat etmemiz gereken şey birinci nokta mutlaka sulamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla sulamamak gerekiyor. Çiçeğin özelliklerini bilmek gerekiyor. İkincisi oda ısısı çok önemli. Odamızın ısısını ayarlamak gerekiyor. Üçüncüsü ise tabii ki bolca gün ışığı almaları. Eğer bu üç noktaya dikkat edersek mutlaka çiçeklerimiz istediğimiz şekilde büyürler kısa sürede ve iyi bir verim alabiliriz. Bugün size aspirin ve kuru mayanın çiçekleri olan müthiş faydalarından bahsedeceğim. Bu tarifi ben şu anda görmüş olduğunuz bütün çiçeklerimin hepsini de kullandım ve gerçekten de çok memnun kaldım. Herhangi bir zararını görmedim. Kuru maya tarifini en fazla ayda bir, hatta ayda değil de 2 ayda bir kullanabilirsiniz. Kuru maya zaten gerçekten çiçeklere çok faydalı. Yine aynı şekilde aspirin de içerisindeki bileşenlerden dolayı çiçeklerin hızlı bir şekilde köklenmesine, hızlı bir şekilde çiçek vermesine ve hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor. Evet, şimdi bir tane aspirinimi koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi eziyoruz. Suda iyice bileşenlerin ayırması için bakın. Bakın şu şekilde aspirini iyice toz haline getiriyorum ki suya daha çabuk karışsın. Şu şekilde aspirinimi hazırladım. Şöyle bir tabağım var. Evet, bir yemek kaşığı da bakın çiçeklerimin hepsini düşünerekten koyuyorum. Yani dolu dolu değil. Bakın size göstermek istiyorum. Şu şekilde silme olacak şekilde koyuyorum. Ve üzerine yaklaşık olarak arkadaşlar 1 litre suyumu döküyorum. Bu şekilde. Burada önemli olan kuru mayamızı iyice içerisinde eriyinceye kadar karıştırmamız gerekiyor. İsterseniz üzerine biraz ılık suda koyabilirsiniz. Çiçeklerimiz evet, üzerine isterseniz ılık suda ilave edebilirsiniz. Daha çabuk mayamız aktif olacaktır. Daha çabuk içinde eriyecektir. Şu şekilde iyice karıştırıyorum. Biraz bekleyeceğim ben erimesi için. Evet, hemen bir tane şöyle
Bakın şu şekilde süzeceğim ve içine koyacağım. Etrafa dökülmemesi için böyle bir yöntem denedim. Şu şekilde suyumu koyuyorum. Bu tabii fazla gelebilir çiçekleri. Dışarıdaki çiçeklerim için de kullanacağım. Evet, bu kadar yeterli. Evet, bu şekilde bir püskürtme kabının içerisine koyarsanız çiçeğiniz sadece ihtiyacı olduğu kadar suyu alacaktır. Şimdi hemen kaktüsümden bakın şöyle başlıyorum. Şu şekilde püskürtme kabıyla çiçeğimi üstten bakın ihtiyacı olduğu kadar su veriyorum. Bakın şu şekilde. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki saksınızın altı delik değilse fazla su verdiğiniz takdirde ihtiyacı olan suyu alıp geri kalan suyu da alta vereceği için ve saksının altı da delik olmadığı için zaman ile ne olacaktır? Fazla sudan çiçeklerimiz çürümeye başlayacaktır. O yüzden mutlaka altı delik olan saksıları tercih edin. Eğer ki saksınızın altı delik değilse de benim yaptığım gibi şöyle bir püskürtme kabıyla sadece ihtiyacı olan bakın sadece şu şekilde üstten ihtiyacı olan suyu veriyoruz. Evet çiçeklerimize mutlaka su vermemiz gerekiyor fakat fazla su değil, buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çiçek yetiştirmenin bence en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Çiçeğe ihtiyacı olan olduğu kadar suyu verebilmek. Mesela menekşeyi de göstermek istiyorum. Menekşe de suyu seven fakat yine aşırı su verildiği takdirde çürüyen çiçeklerden bir tanesi. Menekşenin eğer sularken yapraklarına ve köklerine dikkat etmezsek ne oluyor? Zaman ile menekşe çürüyor. O yüzden sularken bakın sadece gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Kenarlardan yani köküne direkt sıkmıyorum. Sulama yöntemi çok önemli çiçeklerde. Bakın yine şurada görüyorsunuz. Hemen şu şekilde. Şu şekilde. Şöyle kenarlardan. Bakın küçük küçük bir sürü yaprağı çıktı menekşemin. Ve çok hızlı büyüyorlar. Bunu özellikle menekşenizi mutlaka pencere kenarına gün ışığı alan bir yere koyarsanız çok daha hızlı büyüyeceklerdir. Evet. Bunu da bu şekilde suluyoruz. Mesela size şu kalan şu çiçeğimi göstermek istiyorum. Bakın mesela bu kalan şu çiçeğimi sulamayacağım. Neden? Çünkü zaten üstten de görüldüğü gibi şu anda bu çiçeğimin suya ihtiyacı yok. Zaten toprağı gördüğünüz gibi ıslak. O yüzden bu çiçeğimi şu anda sulamıyorum. Bu aloe veram. Daha önce size göstermiştim. Kuru maya tarifini ilk olarak çektiğim video aloe veralarımdı. Ve gerçekten aloe veralarımda çok güzel bir etki gördüm. Bu aloe veram daha önceki aloe vera videolarımdan eğer seyretmişseniz ilk videomda gerçekten bu aloe veram o zaman çok küçüktü. Ve çok solgun bir aloe veraydı. Vermiş olduğum besin takviyeleriyle, kuru maya ile, muz kabı suyu ile çok güzel bakın büyüdü. Ama ne yapmıyorum? Kesinlikle çok fazla su vermiyorum yine. Aloe veralar zaten suyu fazla sevmezler. Bakın toprağına bakıyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Toprağı kum gibi. Hafif üstten suluyorum. Aloe veralar hiçbir zaman fazla suyu sevmez. Bunu unutmayın. Sadece üstten şu şekilde. Mesela bu saksımın altı delik değil ama aloe veram çok güzel büyüdü. Vermiş olduğum takviyeleriyle. Sizler de eğer sulamaya dikkat ederseniz ve gün ışığına dikkat ederseniz gerçekten çiçeklerinizin mutlaka büyüdüğünü ve güzelleştiğini göreceksiniz. Şurada yine bir para çiçeğim var bakın. Bunu da sularken şunların toprağını da göstermek istiyorum bakın. Hafif. Çok sulamıyoruz. Hafif. Çünkü zaten vermiş olduğumuz suyu çok hızlı bir şekilde emmiyorlar. Çünkü hava o kadar sıcak değil. Evet size kurdele çiçeğimi göstermek istiyorum. Bakın bunu da yine aynı şekilde köklerini şu şekilde bakın. Yani bu çiçek çok nazlı bir çiçek değil. Kendi kendine çok güzel bir şekilde büyüyor. Çok fazla su verseniz de hemen çürümez. Şu şekilde. Ama toprağının tabii ki çok da kuru kalmaması gerekiyor. Çok da ıslatmayın. İdeal olan suyu vermek gerekiyor. Evet. Bakın orkidemi de görüyorsunuz. Gayet güzel çiçeklendi. Bakın böyle tomurcukları var. Şu anda göstermediğim çiçeklerim de var. Bütün orkidelerimi göstermedim. Sadece size bunu göstermek için koydum. Bunu da kuru mayalı tariften, orkidemizi de kuru mayalı tariften verebilirsiniz. Bunda da faydasını göreceksinizdir.
Yine uzun süre önce kullanıyordum. Bakın bir sürü yavrusu var. Evet arkadaşlar, videomu izliyorsanız eğer hemen kanalıma abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve gelen bildirimlerden, daha yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini de sağ köşede açmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi çiçeklerimi size gösterdim. Birçok çiçek çeşidim şu anda mevcut. Ve gerçekten bu tarifler benim memnun kaldığım ve memnun kaldıktan sonra sizlere tavsiye ettiğim tarifler. Kesinlikle memnun kalmadım. Hiçbir karışımı size tavsiye etmiyorum. Çünkü bu noktada hiç kimsenin hakkına girmek istemem. Çünkü hepimiz için gerçekten çiçeklerimiz değerlidir ve önemlidir. O yüzden çiçeklerinizi tanıyın ve özelliklerini mutlaka iyi bilin. Su, ışık, nem ayarlarını, özelliklerini bildikten sonra dikkat ederseniz bu vereceğiniz besin takviyeleri kesinlikle size zarar değil, daha çok yarar sağlayacaktır. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.